Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Bu videomuzda ele alacağımız konu Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya büyük bir bataklığın içerisinde. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin emri altına girdi. Şimdi ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin emrine girmiş vaziyette. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Çin'de çok önemli görüşmeler yapmak için bulunuyor. Peki neler görüşecek? Almanya Başbakanı Çin'e neden gitti? Bizim vatandaşlarımızı neler bekliyor Recep abi? Genel bir çerçeve çizdiğimiz zaman Almanya ile Çin arasında nasıl bağlantılar var? Almanya neden Çin'in artık emri altına girdi? Fatih, Rusya ile arasının gerilmesi, Ukrayna savaşı Alman ekonomisinin daha önce de tabii ki pandemi de etkili oldu. %1 dolayında küçülttü. İhracatı %2 dolayında Almanya'nın düştü. Enerji maliyetleri arttı, işsizlik arttı Almanya'da. Şimdi bir Almanya'daki ekonominin alarm verdiğini biz söylüyoruz zaten. Ama bir şekilde Alman ekonomisi tutunmaya çalışıyor. Bir yandan maliyetler arttı, kasadan fazla para gidiyor. Diğer yandan Ukrayna'daki savaşı finanse etmek için emekliden çalışandan kesiyor, oraya gönderiyor. Ama esas tehlike Almanya'nın Çin'le olan ilişkisi Fatih. Şöyle özetleyebiliriz. Almanya ava giderken avlandı diyebiliriz. Çinlileri keriz sandı. 1990'lı yıllardan beri Çin'e yatırım yaptı. 4000 civarında Alman işletmesi Çin'de üretim yapıyor Fatih. Volkswagen var, işte Mercedes var. Siemens, Bosch. Birçok firmalar. Şimdi Almanya'da işsizlik falan diyoruz. Niye işsizlik var? İşte çalışanlar niye sıkıntılı? Almanya Çin'de üretimini kaydırdı büyük anlamda. Bugün herhalde Volkswagen'ın üretiminin %50'si Çin'de yapılıyor Fatih. Satışının %50'si de. 50'si de. Şimdi Almanya dedi ki ben Çin'e gideyim, fabrikaları orada taşıyayım. Elektrik ucuz, işte işçilik ucuz, şu ucuz. Çevreyi kirletsen sorun yok, onu yapsan sorun yok. Çünkü Çin hükümeti müsamaha gösteriyor. Gittiler. Çinliler Almanlardan uyanık çıktı. Bunları çağırdılar. Bunlardan bütün mühendislik bilgilerini, tecrübeyi öğrendiler. İnan şimdi Alman, zaten fabrikalarda sayılı Alman var orada. Almanlardan daha iyi üretim yapıyorlar, daha kaliteli. Ve şu an Alman pazarını istila etmeye başladılar. Bir, Almanya Çin'e çok muhtaç. Şundan, Almanya'da 4000'e yakın, Çin'de 4000'e yakın Alman işletmesi var. Bunlar orada üretip dünyaya satmalı. O aynı fabrikalar ürettikleri ürünleri Almanya'ya göndermeli. Ara ürünleri orada üretim yapılmalı. Üçüncüsü de Çin pazarı çok büyük. Alman şirketleri oradan istifade etmeli. Ama bunların hiçbiri olmadı Fatih. Almanya Çin'i pazar yapacağım derken kendisi pazar oldu. Şimdi de Alman şansölyesi Çin'e yalvarmaya gitti. Alman ekonomisinin kurtuluşu Çin'de bu yapılacak görüşmelerde Fatih, birazdan anlatırım nedenini. Şimdi değerli izleyicilerimiz, az önce Recep Bey'in de ifade ettiği gibi gerçekten Almanya artık Çin'e bağımlı hale geldi. Bakın, Almanya'yı yönetenler geçmişte Rusya'ya enerji açısından kendilerini bağlayarak tuzağa düşmüşlerdi. Putin doğalgazı, petrolü verdi, Almanya'yı kendisine bağlamıştı. Şimdi ikinci tuzak da ortaya çıktı. Çin de üretimle, teknolojiyle artık kendisine Almanya'yı bağladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Çin'e neden gitti biliyor musunuz? Bakın, açık, net. Bizim ülkemizde üretmiş olduğumuz ürünlerden daha ucuza ürün göndermeyin. Çünkü Çin'den gelecek olan ürünler rekabeti kırıyor. Daha ucuza Almanya'ya ürün geldiği için Almanya'da üretim Çin'e kayıyor. Ne olur göndermeyin diye gitti. Bu bir. İkincisi değerli izleyicilerimiz, şu anda Çin sadece Alman markalarını kendisine çekmekle kalmadı. Almanya'nın önemli limanlarını da istiyor. Diyor ki örneğin Hamburg limanını ver diyor, ben işleteceğim diyor. Gibi dev yatırımlar da yapmak için Almanya ile masaya oturuyor. Kıymetli izleyicilerimiz,
Çin artık eski Çin değil, biliyorsunuz. Eskiden Çin imitasyon, işte bu çakma dediğimiz ürünler, kalitesi çok düşük fabrika makineler vesaireler üretiyorlardı. Kopya fabrikalar kurdular. Şu anda Çin'in mühendisleri dünyanın her yerinde üretilen dünyanın en kaliteli ürünlerini üretebilecek kapasitede ve üretiyorlar. Dünyaya satıyorlar. Almanya ekonomisi bundan sonra Çin'e bağımlı hale gelmiştir ve Almanya'yı ekonomik olarak bundan sonra da daha büyük krizler bekliyor. Kıymetli izleyicilerimiz, şimdi Amerika kendisine, Almanya'ya şunu söylüyor. Diyor ki Çin'le yakınlaşma diyor. Çin'le iş yapma. Nasıl yapmasın? Yani Almanya'da tüten bir tane bacak almaz Fatih. Şimdi Çin ara malları, sanayideki birçok ürünü zaten Almanya'ya gönderen ülke. Çin'de üretiliyor, vidası, civatası, yanı, işte sağa solu nihai ürün olarak Almanya'da piyasaya sürülüyor. Şimdi hatırlayacaksınız, Çin bir çip üretimini ülkelere göndermeyi kesti. Dünyada otomobil üretilemedi Fatih. Yani bütün dünya sanayisi Çin'e bu anlamda bağımlı ama Almanya daha fazla bağımlı. Hem gitmiş kendi ülkesindeki fabrikaları Çin'e kurmuş, bir de Çin'den gelen ara ürünlerle ülkesinde üretim yapıyor. Şimdi Amerika'da diyor ki Çin'le iş yapma. Şimdi Almanya kara kara düşünüyor. Ya diyor benim ülkemden giden oraya 4000 tane sermayedar var. Şimdi onların fabrikası ne olacak ben iş yapmazsam? Tut ki Almanya'da üretim yapan fabrikaların ham maddesi Çin'den geliyor. Buradaki fabrikaların bacası tutmazsa işçiler ne olacak? Dolayısıyla Almanya'nın ihracatı %2 daraldı diyoruz ya. Çin'le arasına şimdi Amerika zorlarsa yapmak zorunda. Nasıl Rusya'dan gaz almayacaksın dedi. Çin'den de mal almayacaksın dediğinde Alman ekonomisi o çok güçlü, çok büyük. Yani bazen izleyicilerimiz de bize kızıyor. Siz Almanya'yı haksızlık ediyorsunuz diye ama arkadaş böyle yani. Yani Almanya'nın üretimi Çinsiz olmaz şu an. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz bakın, diğer asıl tehlike şu: Almanya'yı bekleyen. Şimdi Çin'de genç nüfus var, çalışan nüfus var. Almanya'da genç nüfus yok. İşçi bulamıyor. Almanya'nın bugün çok acil bir şekilde yurt dışından 2 milyon işçiye ihtiyacı var. İşçi bulamıyor. Çin'de her yerde insan var. Hal böyle olunca sadece işin sermaye boyutu değil, İş gücü açısından da baktığımız zaman Almanya'nın geleceği ekonomik olarak parlak olmayacak. Şimdi biz bunları anlatıyoruz. Örneğin Mercedes'te çalışan bir vatandaşımız ya da işte Berlin'de Tesla'da çalışan bir vatandaşımız bizleri izleyen yorum yazıyor. Diyor ki Almanya'da böyle bir kriz yok diyor. Arkadaş, Almanya ekonomisi sadece senin çalışmış olduğun fabrikadan mı ibaret? Çok özür dilerim Fatih, bir şey diyeceğim. Şimdi yani bunun rakamları da var. Atıyorum Bosch ya da Mercedes. Almanya'daki işletme zarar ediyor. Çin'deki işletme kar ediyor. Yani Almanya'daki zararı bir anlamda Çin'deki finanse ediyor aslında. Ama Almanya Çin'le Amerika'nın zorlamasıyla iş yapamazsa Alman ekonomisi büyük bir darbe yiyecek. Biz Alman düşmanı değiliz, Almanya düşmanı değiliz. Ama insanlara da yani bu projeksiyonu düzgün yapmamız gerekiyor. Yani biz uluslararası bir sürü yayını, ekonomi dergisini okuyoruz, değerlendiriyoruz. Yani bu alanda uzman olan insanlarla acaba doğru mu diyoruz? Bunun üzerine yapıyoruz yani. Asıl bir diğer tehlike var. Çok kısaca toparlayacağım. Şimdi Çin dediğiniz ülke siyaseten kimin dostu? Rusya'nın dostu. Bugün Rusya Ukrayna'da aslında kiminle savaşta? Almanya ile, Avrupa Birliği ile, Amerika ile savaşta, değil mi? İş siyasete gelip bağlanmış vaziyette. Daha fazla Alman sermayesi Çin'e girdiği zaman Çin diyecek ki hop diyecek, git Rusya ile anlaş diyecek. Bu işler böyle arkadaşlar. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Rusya'nın ve Çin'in ortasında kalmış. Bu üç süper güç Almanya'nın üzerinde tepiniyor şu anda. Amerika Birleşik Devletleri diyor ki Ukrayna'ya para ver. Senden alınan vergiler, senden alınan paralar, maaşından kesilen vergiler Ukrayna'ya silah olarak gidiyor. Bugüne kadar Almanya nakit olarak 50 milyar euro parayı Ukrayna'ya verdi. Başbakan Scholz bunu babasının tarlasından mı getirdi?
Senden benden kesilen para, alınan vergi. Sen bugün televizyon vergisini bir ay geç öde, bak hemen kapına geliyorlar. İşte o paralar nereye gidiyor? Ukrayna'ya gidiyor. Rusya'nın arasında kaldı çünkü Rusya ne yaptı? Doğalgazı kesti. Şimdi Çin diyor ki bunu yapacaksın diyor. Göreceksiniz. Çok özür dilerim. Sevgili izleyicilerimiz de hatırlayacaklar. Trump iktidarda, yani Trump Amerika Başkanı iken dedi ki benim ülkemdeki işsizliğin dedi en büyük nedenlerinden biri Çin dedi. Benim şirketlerimin dedi Çin'de yatırım yapmasını istemiyorum. Gidenler de geri gelsin. Amerikalı'ya iş versin dedi. Almanya uyudu Fatih. Alman yönetimi uyudu. 4000 tane fabrika diyoruz. 4000 tane işletme diyoruz. Sen bugün Almanya'da işsizlik var. Bak ırkçılık oluyor, yabancı düşmanlığı oluyor iş yok diye. Bir yandan çalışacak insan da yok ama şimdi Almanya yıllar itibariyle bu tuzağa geldi, aymadı. Şimdi Amerika Çin'le ticari ilişkilerini sonlandır dediğinde ben sana söyleyeyim Alman ekonomisi bitmiştir Fatih. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yazın. Bir sonraki videomuzda şu konuyu ele alacağız. Bu elektrikli otomobiller konusunu ele alacağız. Çin şu anda dünyayı nasıl tokatlıyor? Başta Almanya otomobil üreticilerini nasıl tokatladığını biliyorsunuz. Son zamanlarda bu elektrikli otomobillerle ilgili çok sayıda olumsuz görüş beyan ediliyor. Aslında bunun perde arkasında neler var? Çin'de elektrikli otomobillerle ilgili neler yapıyorlar, neler, bunları anlatacağız. Perde arkasında dönen dolapları anlatacağız. O nedenle lütfen yayınlarımızı takip edin. Kanalımıza abone olmadıysanız da mutlaka abone olun. Teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.